Merhaba, Hakan Akademi'ye hoş geldiniz. Bu videomuzda Google e-tablolardaki satır ve sütun işlemlerini inceleyeceğiz. Eğer kanalımdaki videoları faydalı buluyorsanız lütfen videoları beğenmeyi ve kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Bu videoda örnek veri olarak geçtiğimiz dönemlerde hazırladığım bir sınav takvimini kullanmak istedim. Tabii ki tablonun son hali değil. Ben hücre boyutlarını, satır boyutlarını standart bir dosyadaki hale getirdim. Normalde daha geniş ya da daha dar oldukları durumlar vardı. Evet, sırayla başlayalım. Öncelikle satır ve sütunların boyutlandırılmasını yapalım. Burada gördüğünüz üzere bazı isimler sütunlara sığmıyor. Sütunların genişliğini arttırarak onların kolayca gözükmesini sağlayabiliriz. Bunu yapmak için birkaç yolumuz var. Eğer tek bir satırın ya da sütunun boyutunu değiştirmek istiyorsak, onun ismini belirten harfin ya da sayının ara yerine gelip imlecin değişmesini sağlıyoruz öncelikle. Sonra da faremize tıklayıp tıklı haldeyken istediğimiz boyuta getirip bırakıyoruz. Yeterli olmadı. Biraz daha yapalım. Böylece istediğimiz boyuta getirene kadar değişikliklerimizi yapabiliyoruz. Satırlarda da aynısı geçerli. Burada da geldikten sonra oynatma işlemimizi yapıyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken tek şey, mesela ben A sütununun boyutunu değiştirmek istiyorsam solundaki değil sağındaki kenarına gitmem gerekiyor. Satırlarda da aynı şekilde üstündeki değil altındakine gitmem gerekiyor ki o satırla ilgili kısmı değiştirebileyim. Bu özelliği kullanarak birden fazla hücreyi eşit boyuta getirme şansımız da var. Mesela ben A, B, C sütunlarını aynı boyuta getirmek istiyorsam hiçbir yer seçili değilken A, B, C'nin üzerine tıklayıp hareket ettiriyorum. Tekrar yapayım. Mesela C'den A'ya doğru seçmek istiyorum. Geliyorum C'nin üstüne. Tıkladığımda bırakmadan kaydırarak A'ya kadar gidiyorum. Böylece üçünü birden seçmiş oldum. Sonrasında 3 sütundan birini, herhangi biri olabilir, boyutlandırma yoluna gidiyorum. Mesela ben referans olarak burada B'yi alacaksam geldim B'den daraltmak istiyorum dedim. Diğer ikisi de onun boyutuna gelmiş oldu. Yani referans olarak hangisini seçeceğiniz size kalmış. Herhangi birini alabilirsiniz. Mesela ben bu sefer A'yı referans alacağım. Tabii şu anda göremiyorum nereye gideceğini ama şurada bırakayım. Diğerleri de aynı boyuta gelmiş oldu. Bir de daha kolay bir değişiklik yöntemimiz var. Özellikle hücrenin içine sığmama durumlarda işimize yarıyor. Geliyoruz hücrenin değişiklik yapacağımız yerine tıklayıp çekmek yerine çift tıklıyoruz. Bunu yaptığımızda ne yapacak? Otomatik olarak o sütun içindeki bütün bilgilere bakacak ve en uzun olan yazının sığacağı hale getirecek. Çift tıklıyorum. Burada benim en uzun kısmım bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliğiydi. O yazının sığacağı kadar genişliğe getirdi ve bıraktı. Böylece tek tek hepsini ayarlama külfetinden kurtulabiliyoruz. Mesela tekrar ben bir küçülteyim. Bu işlemi birden fazla hücreye de yapabiliyoruz. Geldik yine sütunlarımızı seçtik. Geldim. Çift tıklıyorum. Bakın kimini daraltırken kimini genişletti. Baktı ki işte burada en uzunu ders yılıydı. Çok daha geniş bir boyuttaydı. Daralttı. Ama burada ders isimlerine sığmıyordu. Onu da genişletme yoluna gitti. Aynı işlemi satırlarda da yapabiliyoruz. Tabii benim burada satırlarımın hepsi dar olduğu için ben yapay olarak genişleteyim. Bakın 4-5 tane satırım şu anda büyük halde. Çift tıkladığımda onları da sığacak şekilde daraltma yoluna gitti. Yeni eklenen alternatif bir yöntemim ise satır ve sütunlara belirli bir piksel boyutu girmek. Bunu yapmak için de geliyoruz. Değişiklik yapmak istediğimiz kısma tıklıyoruz. Seçilimi isterseniz birden fazla da yapabilirsiniz. Geldim. Sağ tıkladıktan sonra yeniden boyutlandır diyorum ve piksel olarak değer gir diyor. Varsayılanı 100'müş. Yani siz yeni bir tablo oluşturduğunuzda her bir hücredeki sütunun genişliği 100 pikselmiş. Benim burada bölüm ismi sütunumun 286 piksel olduğunu görüyorum. Gelip buradan mesela 250 diyebiliyorum. Ya da verilere uydur diye bir seçenek koymuş. Bu verilere uydur benim az önce yaptığım çift tıklamanın birebir aynısı. Şöyle 250 diyelim de örnek olarak görmüş olalım. Satırlarda da yine aynı mantıkla çalışıyor. Sağ tıklıyoruz. Yeniden boyutlandır dediğimizde şu an varsayılan 21 pikselde istersek daha fazlasını yapabiliriz ya da verilere uygun bir şekilde boyutlandırmasını burada da sağlayabiliyoruz.
Satır ve sütunlarda yapabileceğimiz diğer bir işlem ise ekleme işlemleri. Mesela benim burada bir tablom var. Araya yeni bir bilgi eklemem gerekiyor. Ne yapacağım? Eklemek istediğim sütunun yanındaki kısmı seçmem gerekiyor. Mesela ben burada B sütunu ile A sütunu arasında bir sütun oluşturmak istiyorsam sağ tıklayıp sola bir ekle demem gerekiyor. Ama istersem sağ sol neresi benim için uygunsa ekleme işlemini yapabiliyorum. Aynı kısmı eklem menüsünden de ilk başta çıkan sola sütun ve sağ sütun seçenekleriyle aynı işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Ben burada sola bir sütun ekleyeyim. Bakın hemen yanına bir sütun ekledi ve eklenen sütunun biçimlendirme özellikleri, renk bilgisi ya da yazı boyutu bilgileri bu sütunun bir kopyası. Mesela ben buraya deneme diye bir sütun ismi yazdığımda onun da buradakilere uygun olarak kalın olduğunu görüyorum. Renk bilgisi zaten aktarılmış. Mesela ben buraya geldim. Bir sayı yazdım. O sayı buradaki gibi normal yazıyla gözüküyor. Yukarıdaki kalınken buranın normal olması yazı bilgilerinde aktarıldığını bize gösteriyor. Bu şekilde eklemeleri yapabiliyoruz. Satırlarda da aynısı geçerli. Tıkladığımızda bu sefer sağ sol değil de aşağı yukarı şeklinde gösteriyor. Ama yaptığımız işlem birebir aynı. Peki birden fazla satır ya da sütun eklemek istediğimizde ne yapmamız gerekiyor? Bakın sağ tıkladığımda sola bir ekle diyor. Bu 1'i arttırmanın yolu nedir? Onun için yapacağımız eklemek istediğimiz yere yine geliyoruz. Az önce işte B idi. Şu anda C oldu sütunum. C ile B arasına 3 tane sütun eklemek istiyorsam yapacağım şu: tıklayarak 3 tane sütunu seçiyorum. Sonra geldim C'nin üzerine sağ tıkladım. Bakın bu sefer az önce 1 olan sayı 3'e çıktı. Yani kaç tane sütunu tararsanız sayı o kadar artıyor. Gelip burada tekrar sola 3 ekle dediğimde 3 tane boş sütun eklendiğini görebilirim. Benzer işlemleri her zaman olduğu gibi satırlarda da yapıyoruz. 4 tane seçtim. Sağ tıkladım. Yukarı 4 ekle, aşağı 4 ekle diye seçenekler karşıma çıktı. Tabi bu kadar sütunlar ekledik ettik. Bunların bir de taşınma durumları gerçekleşebiliyor. Mesela ben buraya ekleme yaptım ama ders yarı yılının bölümün yanında olması gerektiğini düşünüyorum. Haliyle F olan sütunu B'nin yerine getirmem gerekecek. Yapacağım şu: öncelikle sütunu ya da satırı tıklayarak seçiyorum. Ardından tıklı haldeyken tekrar tıklıyorum. Bakın burada bir el işareti var. El işaretim kavrama moduna geçti. Artık ben bu sütunu istediğim yere getirip çizgiyle gösterilen yerde uygunsa bıraktığımda sütundaki bilgilerin taşındığını görüyorum. Az önce F olan sütun şu anda B sütununa dönüştü. Böylece kolaylıkla sütunları taşıma işlemlerini de yapabiliyorum. Mesela ders kodunun ders adından önce gelmesi gerekiyorsa yine tıkladım. Tıklıyken tekrar tıklayıp basılı tutuyorum. İstediğim yere getirdikten sonra bıraktığımda sütunu taşıma işlemi gerçekleşti. Satırlarda da aynısı geçerli. Seçiyoruz. El işareti çıkmışken tekrar tıklayıp yukarı ya da aşağı nereye istiyorsak taşımamız, bu işlemi yapmamız için yeterli. Satır sütunları ekledik. Bir de silme işlemlerine bakalım. Sütunun kendisini ya da içindeki bilgileri silebiliyoruz. Bunu yapmak için alanımızı seçtikten sonra sağ tıklayıp işte CF arasındaki sütunları sil şeklinde silme işlemini gerçekleştirmemiz mümkün. Bir de onun yanında temizleme işlemi sunmuş. Silme ile temizlemenin farkı şu: ben sil dediğimde sütunun tamamını siliyor ve yanındaki sütunları kaydırarak oradaki boşluğu kapatıyor. Temizle dediğimde ise sütun olduğu gibi kalıyor, içindeki yazılar kayboluyor. İkisini de kullanalım. Önce bir temizleme yapalım. Bakın burada deneme yazıyordu. Artık hiçbir şey yazmıyor. İçindeki bütün bilgileri silmiş oldum. Tekrar sağ tıkladım. Sil dediğimde ise oradaki sütunların hepsini silip bir sonraki sütunların kaydırılarak onların yerini alması sağlandı. Tabi tablonuzu istediğiniz hale getirmek için illa sütunları silmek zorunda değilsiniz. Mesela benim burada ekranımda epeyce bir bilgi var. Ben daha küçük bir alanda farklı bilgilerin olmasını istiyorum. Mesela ders kodu şu anda benim için önemli değil ama tablomun bilgi bütünlüğü açısından, derslerin ayıklanması açısından önemli bir bilgi. Ben onu silmeden tablomda görünmesini de engelleyebiliyorum. Bunun için yapacağımız şu: görünmesini istemediğimiz sütun ya da satırı gelip sağ tıklıyoruz. Burada sütunu gizle diye bir seçenek çıktı. Tıkladığımda dikkat edin, B'den D'ye atladı ve şurada 2 tane ok işareti çıktı. Bu şu anlama geliyor: burada gizli bir sütun var. Artık
Çıktı aldığımda bu haliyle gözükecek. Ama ben ne zaman istersem şuradaki oklara tıklayarak gizli hücrelerimi geri getirebiliyorum. Bunu illa sıralı yapmak zorunda değiliz. Birden fazlayı klavyedeki kontrol tuşuna basılı tutarak seçebiliyoruz. Mesela ben şuradan 4 tane sütunumu seçtim. Gizle dediğimde hepsini gizledi. Böyle bir görünüm elde etmiş oldum. İstersem tek tek şuradaki işaretlere tıklayarak onları görünür hale getirebilirim. Ya da hiç uğraşmadan bir alanı seçtikten sonra sağ tıklayıp sütunları göster dediğimde o seçili alanın kapsamına giren bütün gizli sütunları görünür hale getirebiliyorum. Böylece veri kayıpsız güzelce gizleme, görünür hale getirme işlemlerini yapmamız mümkün. Gelelim bir de yakın zamanda eklenen gruplandırma özelliğine. Burada da belirli bilgiler içeren satır ve sütunların açılır kapanır bir menü haline getirilmesini sağlıyoruz. Nasıl olduğunu göstereyim. Yine her zaman olduğu gibi seçimimi yaparak başlıyorum. Birbiriyle ilişkili gruplandırılacak verilerimi seçtim. Ardından herhangi bir yere gelip sağ tıkladığımda seçeneklerim arasında F ve K arasındaki sütunları gruplandır olduğunu görüyorum. Buraya tıkladığımda tablomda bir değişiklik olmuyor ama yukarı bakarsak arayüz bana bir eksi butonu sunmuş ve çizgiyle bir aralık gösteriyor. Buraya tıkladığımda açıp kapatabiliyorum. Artık burası bir grup. Kolaylıkla bilgiyi gizleme, açma gibi işlemleri yapabiliyorum. Bu sayede de az önce yaptığımız gizleme ve görünür hale getirme işlemlerini daha pratik, sürekli tekrar edilebilir bir hale getiriyoruz. Son olarak da hücreleri dondurma ile ilgili bir özelliğimiz var. Ondan bahsedeyim. Bakın burada benim kocaman bir tablom var. Ve tablomun ilk satırında bilgilerin etiketleri, sütun isimlerim var. Aşağı kaydırınca sütun isimlerim gözükmediği için bilgileri okumakta zorluk çekiyorum. Tabii ben burada tabloyu tanıdığım için neyin ne olduğunu biliyorum ama şuradaki tarihlere bakalım. Birbiriyle aynı türde bilgi içeriyor. Bunların vize, final ya da bütünleme olduğunu tahmin ederek bilebilirim. Bu tarz sıkıntıları yaşamamak için şuradaki ilk satırın tekrar edilmesini sağlamamız da mümkün. Bunun için dondurma özelliğini kullanacağız. Görünüm menüsüne geliyoruz. Dondur dediğimizde bize seçenekler sunuyor. Burada birbirinin benzeri seçenekleri bize sunmuş. Mesela hiçbir satır dediği dondurulmuş özellik varsa onu iptal etmeye yarıyor. Şu anda benim kullanabileceğim bir seçenek değil. Bir satır ve iki satırda en baştan başlayarak birinci satırı dondurma ya da ilk iki satırı dondurmaya yarayan özellikler. Genelde bu ikisi işimize yarıyor ama bazen benim öyle tablolarım oluyor ki ilk 5 satırda bir yazı var. 6. satırda asıl tablom başlıyor. Haliyle 6. satırdan sonrasının tekrar edilmesini istediğim olabiliyor. Burada da geçerli satıra kadar olan kısmı kullanıyorum. Benim az önce en son seçtiğim yer 6. satırdı. O yüzden 6 gösterdim. Mesela ben buradan geldim 4. satırı seçerken aynı menüye girdiğimde bu sefer bana geçerli satır parantez içinde 4'ü göstererek işlemi yapmama izin verecek. Benim örneğimde tek bir satırı dondurmam yeterli olduğu için bunu değil de bir satır seçeneğini kullanarak devam ediyorum. Bakın şurada ufak bir gri çizgi belirdi. Bu benim o satırı dondurduğumun aslında bir işareti. Aşağı doğru kaydırdığımda artık birinci satır ne olursa olsun gösteriliyor ve geri kalanlarda baktığımda hangisinin vize günü, hangisinin final günü olduğunu rahatlıkla görebiliyorum. Numaralara da baktığımızda bunun bir ardından gelenin 44 olduğunu yani bunun dondurulmuş bir satır olduğunu da kolaylıkla anlayabiliyorum bakarken. Böylece satır ve sütun işlemleri gördüğümüz videomuzun sonuna geldik. Umarım faydalı bir video olmuştur. Siz de videolarımı faydalı buluyorsanız lütfen abone olmayı ihmal etmeyin. Sorularınız olabilir. Her zaman bana yorumlar aracılığıyla sorabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.